Merhaba koçlar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Merkür'ün Oğlak transiti var. Sevgili koçlar, 2026 yılına son derece profesyonel, hedef odaklı ve iddialı bir zihinle giriş yapıyorsunuz. Merkür'ün Oğlak burcuna geçişi sizin kariyer alanınızı harekete geçiriyor. Düşünceleriniz artık çok daha stratejik, planlı ve sonuç odaklı. Konuşmalarınızdaki ağırlık, fikirlerinizde ise kalıcılık var. Artık boş sözlere değil, gerçek başarıya odaklanıyorsunuz. Bu dönem boyunca özellikle mesleki itibar, statü, toplum önündeki duruşunuz ve kariyer hedefleriniz ön planda olacak. Merkür, Oğlak Burcu'na geçerken hemen Balık Burcu'ndaki Neptün'e kare açı yapacak. Bu etki özellikle kariyer alanınızda bir bulanıklık perdesi oluşturabilir ama geçici bir etki bu. Yani üstlerinizden gelen bilgiler, iş yönlendirmeleri ya da bir proje planı net olmayabilir. 2 Ocak civarında yanlış anlaşılmalar, karışan mailler, eksik bilgiye dayalı kararlar sizi uğraştırabilir. O yüzden sevgili koçlar, somut delil görmeden harekete geçmeyin bu süreçte. Neptün sizi biraz hayalci yapabilir, olur sanıyorum demek yerine emin misiniz sorusunu sormanız gerekebilir. Ama yaratıcı mesleklerdeyseniz sanat, tasarım, medya, müzik, moda gibi bu açı size büyük bir ilham akışı da getirebilir. Yeter ki ilhamı disiplinle harmanlayın. 7 ile 11 Ocak arasında Merkür ay düğümleriyle uyumlu açıda olacak. Bu tarihler arasında kariyeriniz ve yaşam yönünüz açısından karmik bir dönüm noktası olabilir. Yani geçmişte öğrendiğiniz, deneyimlediğiniz şeyler şimdi size fayda sağlıyor. Bize bir zamanlar işe yaramadı dediğiniz bir yöntem bu kez doğru zeminde olabilir. Kader size doğru bilgiyi nasıl kullanırsın diye soruyor. Bu etki altında uzun vadeli kariyer planlarınızı, iletişim stratejilerinizi ya da profesyonel bağlantılarınızı yeniden şekillendirebilirsiniz. Bir eğitmenle, bir danışmanla ya da size yol gösterecek biriyle temas kurabilirsiniz. Kuzey ay düğümü sizi sezgisel yönünüze güvenmeye çağırıyor. Ama Oğlak'taki Merkür bunu planla, takvimle, disiplinle yapmanızı istiyor. Mesaj şu, ruh yönünüzü akılla birleştirin. 13 Ocak'ta Merkür retro Jüpiter'le Yengeç burcundaki karşıtlık yapacak. Bu enerji özellikle aile kariyer dengesi konularında sizi test edebilir. Bir yandan işte yükselmek, toplumsal bir rolü güçlendirmek istiyorsunuz. Diğer yandan evdeki huzuru, aidiyeti ve duygusal güvenliği korumak istiyorsunuz. İşte tam bu noktada geçmişten gelen meseleler, eski sözler, eski bir iş teklifi veya aile ile ilgili bir karar yeniden gündeme gelebilir. Jüpiter'in retro oluşu, geçmişte atladığınız bir fırsatı tekrar gözden geçirme fırsatı getiriyor. Ama dikkat edin, bu karşıtlık abartılı düşünceler veya fazla iyimser tahminler getirebilir. Kesin olur dediğiniz şeyin altı henüz dolmamış olabilir. Gerçekle hayal arasındaki çizgiyi iyi ayırt edin ve unutmayın, bu dönem konuştuğunuz kişilerle aranızda duygusal bir gerilim de oluşabilir. Profesyonel ilişkilerde daha yumuşak bir dil sizi korur. 18 Ocak'ta Merkür Mars'la kavuşacak Oğlak Burcu'nda. Bu sizin için bir kariyer patlaması etkisi. Enerji, motivasyon ve kararlılık zirveye çıkıyor. Zihninizde ne varsa artık onu eyleme döküyorsunuz. Bugünlerde fikirlerinizi güçlü bir şekilde savunabilirsiniz. Sunumlar, mülakatlar, pazarlıklar ve yöneticilerle birebir görüşmeler için mükemmel bir dönem. Sözünüz keskin, argümanlarınız net, stratejiniz ise sağlam. Ancak bu güçlü enerji aynı zamanda sert konuşma riskini de getiriyor. Merkür-Mars kavuşumu aceleci tepki vermeye eğilimlidir. Bu nedenle her cümleden önce 2 saniye durun, nefes alın, sonra konuşun. Çünkü o an ağzınızdan çıkan her söz kariyer basamaklarını hızla çıkarabilir de, indirebilir de. Kısacası düşüncelerinizi aksiyona dönüştürün ama öfkenizi kelimelere dönüştürmeyin. 21 Ocak'ta Merkür Kova burcuna geçecek ve ardından Plüto ile kavuşacak ve bu sizin toplumsal çevre, sosyal ağlar ve kariyer yönünüzü aktive ediyor.
Bir fikir, bir proje ya da bir topluluk içinde sözünüzün değeri artıyor. Konuşmalarınız etkileyici, hatta dönüştürücü hale geliyor. Artık sadece iş değil, etki alanı sizin için önemli. Bu dönem bilgi ile güç arasındaki sınırı fark etmeniz gereken bir dönemdir. Yani siz bir bilgiyi paylaşıyorsunuz ama bu bilgiyi insanları dönüştürebilir, etkileyebilir, yönlendirebilir. Dolayısıyla kelimelerinizin gücünü iyi yönetin bu süreçte. Ayrıca gizli konular, derin araştırmalar, topluluk içinde stratejik hamleler gündeme gelebilir. Birçok koç için bu kariyer yönünü kökten değiştirecek bir farkındalık anlamına da gelebilir. Bir hedefi bırakır, daha büyük bir vizyona yönelebilirsiniz. Belki de artık tek başınıza değil, bir ekiple birlikte ilerlemenin zamanı gelmiştir. Sevgili koçlar, bu Merkür transiti sizin için yılın en güçlü profesyonel zihin dönemlerinden biri. Ne istediğinizi biliyorsanız onu inşa edebilirsiniz. Ama bunun yolu yalnızca plan yapmak değil, duygusal bulanıklıklarla yüzleşmek, geçmişle barışmak ve sözcüklerinizi bilinçli kullanmaktan geçiyor. 2026'nın ilk ayında söyleyeceğiniz her söz, çizeceğiniz her plan ve atacağınız her adım kariyer haritanızda uzun süre yankılanacak. Gerçeği sezgiyle, disiplini ilhamla birleştirirseniz Merkür sizin sesinizi otoriteye dönüştürecek. Mutlu, umutlu, huzurlu ve verimli bir süreç yaşamanızı diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba boğalar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Merkür'ün Oğlak transiti var. Sevgili boğalar, 2026'nın ilk haftasında zihin dünyanız genişliyor. Merkür Oğlak Burcu'na ve 9. evinize geçiyor. Yani düşünce ufkunuzu, inanç sistemlerinizi, yüksek öğrenimle ilgili konuları, yabancılarla ilişkileri, yurt dışı bağlantıları, uzun vadeli planları temsil eden alan harekete geçiyor. Bu dönem zihinsel disiplininizi arttıran ama aynı zamanda vizyonunuzu test eden bir süreçtir. Artık olaylara yalnızca bulunduğunuz yerden değil, daha geniş bir perspektiften bakmak isteyeceksiniz. Fakat bu vizyonu şekillendiren açılar sizi derin sorgulamalardan geçirecek. 2 Ocak'ta Merkür Oğlak Burcu'na geçtiğinde Balık Burcu'ndaki Neptün'le de kare açıda olacak, zihninizde bir tür bulanıklık yaratabilir. Arkadaş çevreniz, sosyal medya ya da ideallerinizle ilgili konularda gerçek ile yansıma birbirine karışabilir. Bir söz, bir paylaşım ya da bir teklif olduğundan farklı algılanabilir. Bugünlerde özellikle uzaklarla, yabancılarla, yurt dışıyla, akademik çevreyle yapılan yazışmalarda dikkatli olun. Yanlış anlaşılmalar, eksik bilgi ya da fazla idealist yaklaşımlar sizi gereksiz bir karmaşaya sürükleyebilir. Ama unutmayın, Neptün her zaman yanıltmaz, bazen ilham da verir. Eğer sanat, yaratıcılık, medya, maneviyat veya eğitici içerikler üretiyorsanız bu kare sizi olağanüstü bir yaratıcı sezgiyle buluşturabilir. Yeter ki bu sezgiyi mantıkla yapılandırın. 7 ile 11 Ocak arasında Merkür ay düğümleriyle uyumlu açıda olacak. Bu sizin için hem sosyal çevrenizde hem de hedeflerinizde bir kadersel yön değişimi anlamına gelir. Bir arkadaş, bir topluluk ya da bir mentor sizi geleceğe taşıyacak bir kapı aralayabilir. Geçmişte öğrendiğiniz bir beceri artık yeni bir vizyonun yapı taşına dönüşebilir. Örneğin yıllar önce aldığınız bir eğitim bugün kariyerinizde değerli hale gelebilir. Kader, bilgiyi nasıl kullanıyorsun sorusunu önünüze koyuyor. Bu dönem uluslararası işler, yabancı bağlantılar, akademik çalışmalar veya hukuksal süreçler açısından da avantajlıdır. Ancak sadece içgüdüyle hareket etmeyin. Oğlak enerjisi sizden plan, takvim ve somut adım ister. Yani sezgiyi disipline etmek, işte başarının anahtarı burada. 13 Ocak'ta Merkür retro Jüpiter'le karşıtlık yapacak. Bu duygusal bir genişleme ve iletişim sınavı getirebilir. İletişim, inanç, yakın çevre hattında duygusal dalgalanmalar yaratabilir bu enerji. Aldığınız bir haber, geçmişteki bir anlaşma veya eski bir fikir tekrar karşınıza çıkabilir.
Bu karşıtlık fazla umutlu düşünmenin ya da fazla iddialı konuşmanın riskini taşır. Bir şeyi abartma, genelleme ya da kesin olur deme eğilimi görülebilir. Yengeç burcundaki retro Jüpiter geçmişteki duygusal kalıplarınızı da tetikler. Aileden, köklerden ya da bir öğretmenden gelen inanç sistemleri yeniden sorgulanabilir. Bu nedenle sevgili boğalar, özellikle iletişim, medya ve öğrenme alanlarında bilgi kontrolü yapın. Bir e-posta, bir sunum, bir teklif ya da bir paylaşım yapmadan önce bir kez daha okuyun ve en önemlisi başkasını ikna etmeye çalışmadan önce kendi inancınızın temelini yeniden gözden geçirin. 18 Ocak'ta Merkür Mars'la kavuşacak. Bu sizin için inanılmaz güçlü bir zihinsel atılım dönemi. Fikirlerinizi kararlılıkla savunabilirsiniz. Üstelik bunu sistematik bir biçimde yapabilirsiniz. Eğer eğitim, yazarlık, yayıncılık, hukuk, reklam, sosyal medya veya eğitim gibi alanlarda çalışıyorsanız bu kavuşum size stratejik düşünme, etkili konuşma ve ikna gücü getirir. Ama dikkat edin, Mars'ın ateşi bazen sabırsızlık yaratabilir. Bir fikri hemen uygulamak, bir planı erkenden açıklamak sizi zora sokabilir. O yüzden önce planlayın, sonra konuşun. Zira bu enerjiyle sözcükleriniz kılıç kadar da keskin olabilir. Yanlış bir ifade, kırıcı bir tonda söylenmiş bir cümle dost çevrenizde gerginlik yaratabilir. Bugünleri değerlendirin ama dilinize dikkat edin. Doğru kullanılırsa bu kavuşum sizi fikir liderine dönüştürebilir. 21 Ocak'ta Merkür Kova burcuna geçecek ve ardından da Plüto ile kavuşum yapacak. Bu sizin kariyer ve toplumsal statü alanınızda dev bir zihinsel dönüşüm anlamına geliyor. Artık neye inandığınızı, nereye ilerlemek istediğinizi netleştiriyorsunuz. Bir fikir, bir hedef, bir söz sizi toplumsal anlamda daha güçlü bir konuma taşıyabilir. Kariyerinizde bir konuşmanız, bir sunumunuz veya bir kararınız büyük etki yaratabilir. Plüton'un etkisiyle bilgi güç haline geliyor. Bu yüzden kullandığınız kelimeler, paylaştığınız içerikler ve verdiğiniz mesajlar son derece etkili olacaktır. Ama bu güçle birlikte sorumluluk da gelir. Bilgiyi başkalarını manipüle etmek için değil, dönüştürmek için kullanın. O zaman bu enerji sizi zirveye taşır. Ayrıca bu kavuşum eski bir düşünce kalıbını yıkıp yerine yepyeni bir vizyon koyma anlamına da gelebilir. Birçok boğa için bu kariyer yönünün kökten değişimi ya da bir otoriteyle fikir çatışması olarak da kendini gösterebilir. Sonuç ne olacak? Düşünsel bağımsızlığınız güçlenecek. Sevgili boğalar, Merkür'ün Oğlak transiti uzun vadeli düşünme, mantıklı plan yapma ve akademik ciddiyet kazandırıyor. Bu süreçte fikirlerinizi sistemli bir çerçeveye oturtabilir, geçmişteki kararsızlıkları geride bırakabilirsiniz. Ama unutmayın, Neptün'ün sisine kapılırsanız yönünüzü kaybedebilirsiniz. Mars'ın aceleciliğine kapılırsanız doğru fikri yanlış zamanda ifade edebilirsiniz. Bu yüzden bu dönemin en güçlü anahtarı yavaş düşün, net konuş, kararlı adım at. Bu transitte attığınız fikir tohumları ilerleyen aylarda kariyerinizde kalıcı sonuçlar yaratacak. Özellikle 21 Ocak'tan sonra toplum önünde duyacağınız bir onay ya da bir takdir, geçtiğiniz bu zihinsel sınavların ödülü olacak. Gerçek bilgelik hayal gücünü disiplinle birleştirmektir. Siz bu dönemde tam olarak da bunu yapmaya çağrılıyorsunuz. İnandığınız şeyi sağlam bir planla dünyaya sunarsanız 2026'nın ilk çeyreği sizin için dönüm noktası olabilir. Mutlu, umutlu, huzurlu ve verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba ikizler, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Merkür'ün Oğlak transiti var. Sevgili ikizler, 2026'nın ilk haftasıyla birlikte gökyüzü sizi derin, stratejik ve ciddi bir zihinsel alana çekiyor. Merkür'ün Oğlak Burcu'na geçişi sizin 8. evinizi, yani maddi ortaklıklar, borçlar, yatırımlar, miraslar, psikolojik derinlik ve dönüşüm alanınızı harekete geçiriyor.
Bu transit yüzeysel düşüncelerden ziyade derine inmeyi, meselelerin özünü anlamayı, hayatın perde arkasındaki nedenlerini çözmeyi ister. Artık konuşmalarınız yüzeyde kalmaz, araştırır, sorgular, gerçeği bulmak istersiniz. Ama bu sürecin içinden geçerken zihniniz hem sınanacak hem de büyük bir güç kazanacak. Şimdi adım adım bakalım Merkür'ün Oğlak transitine. 2 Ocak'ta Merkür Oğlak Burcu'na geçtiğinde Neptün'de bir kare açısı olacak. Bu etki özellikle kariyer ve finansal beklentiler ya da ortaklıklar alanında bir tür sis perdesi oluşturabilir. Bir iş teklifi, yatırım fırsatı ya da maddi paylaşım konusunda belirsizlikler yaşayabilirsiniz. Birilerinin size aktardığı bilgi net görünse bile detaylarda eksik kalan noktalar olabilir. Neptün'ün etkisi olduğu gibi değil, görmek istediğiniz gibi algılamanıza neden olabilir. O yüzden sevgili ikizler, bugünlerde gerçekleri netleştirmeden karar almayın. Belgeleri, sözleşmeleri, vaatleri dikkatle okuyun. Ama aynı zamanda bu kare derin sezgisel farkındalık da getirebilir. Rüyalar, iç ses, semboller size gizli mesajlar taşıyabilir. Eğer spiritüel çalışmalara açıksanız bu dönem içsel farkındalık için güçlü bir zaman. Fakat gerçek hayatla hayal dünyasını birbirinden ayırmayı unutmayın. 7 ile 11 Ocak arasında Merkür ay düğümleriyle uyumlu bir açıda olacak. Bu açı karmik bir denge kurulumu anlamına geliyor. Kuzey ay düğümü balıkta ruhsal yönünü bul diyor. Güney ay düğümü başakta ama detayı unutma diyor. Merkür Oğlak'ta bunu bir sisteme dönüştür diyor. Yani artık geçmiş deneyimlerinizi, pratik becerilerinizi ve sezgisel farkındalığınızı birleştirme zamanı. İş ortaklıkları, finansal düzenlemeler, miras veya borç konularında size rehberlik edecek kişiler karşınıza çıkabilir. Bir konuşma, bir e-posta, bir teklif sizi kaderinize yaklaştırabilir. Bu dönem akıl ruh dengesini doğru kurabilen ikizler için büyük bir sıçrama noktası. Bir süredir sizi yoran karmaşık meseleler netlik kazanmaya başlar. Ama unutmayın, bu bir sonuç değil, hazırlık dönemidir. Şimdi doğru bağlantılar kurarsanız Şubat ve Mart döneminde bunun meyvesini alacaksınız. 13 Ocak'ta Merkür retro Jüpiter'le karşıt açıda olacak. Bu enerji özellikle parasal güvenlik ve duygusal huzur temalarında abartılı düşünceler getirebilir. Bir yatırım fırsatını olduğundan daha parlak görebilirsiniz ya da bir maddi anlaşmazlıkta haklı olduğunuzu fazlaca savunabilirsiniz. Retro Jüpiter geçmişe dönük bir temayı gündeme taşıyabilir. Eski bir borç, miras, vergi veya banka süreci yeniden açılabilir. Bugünlerde önemli finansal kararlar vermeyin, duygusal davranmayın. Çünkü Jüpiter çok demektir. Merkürle karşıt olduğunda bu çok fazla konuşmak, çok fazla inanmak ya da çok fazla risk almak anlamına gelebilir. Bu enerjiyi doğru kullanmak istiyorsanız düşüncelerinizi yazılı hale getirin, bir yatırım planı, bir bütçe, bir borç listesi çıkarın ve bir finans uzmanıyla görüşmekten çekinmeyin. Gerçekle idealin farkını görmek şu an sizin için en büyük zaferiniz olacaktır. 18 Ocak'ta Merkür ile Mars kavuşacaklar. Bu enerji sizin zihinsel enerjinizi inanılmaz şekilde keskinleştirecek. Krizleri yönetebilir, zor konularda stratejik çözümler üretebilirsiniz. Ancak bu enerji aynı zamanda sert ifadeler, hızlı tepkiler ve sabırsızlık da getirebilir. Özellikle finansal müzakerelerde, ortaklarla veya eşinizle olan konuşmalarda kelimeleriniz bıçak gibi olabilir. O yüzden bir konuşmaya başlamadan önce bir nefes alın ve sesinizin tonunu dengeleyin. Bu transitin olumlu tarafı zihinsel gücünüzü eyleme dönüştürebilmesidir. Bir planı uygulamaya koyabilir, uzun zamandır ertelediğiniz bir işi halledebilirsiniz. Yani enerjinizi kavgaya değil çözüme odaklayın. Bu şekilde hareket ederseniz Merkür-Mars kavuşumu size zihinsel liderlik kazandırır. Ve 21 Ocak'ta Merkür Oğlak Burcu'ndan çıkıyor, Kova Burcu'na giriyor ve Plüto ile kavuşuyor.
Bu sizin dokuzuncu eviniz, yani bilgi, inanç, felsefe, eğitim, hukuk ve yayıncılık alanında büyük dönüşümü tetikler. Bir fikriniz, bir inancınız veya bir hedefinizin kökten değiştiğini hissedebilirsiniz. Bir konuşma, bir kitap, bir bilgi adeta zihninizde bir devrim yaratabilir. Kova enerjisi yenilikçi, Plüto enerjisi ise dönüştürücüdür. Bu yüzden bu dönem sizi eski düşünceleri yıkıp yerine yepyeni bir zihin yapısı kurmaya çağırıyor. Eğer eğitim, medya, teknoloji, hukuk ya da uluslararası alanlarda çalışıyorsanız, bu etki sizin profesyonel rotanızı tamamen değiştirebilir. Bir fikir sizi geleceğe taşıyabilir, ama bu fikir güçlü ve cesur olmalı. Bu dönemde etkileyici konuşmalar yapabilir, güçlü yazılar yazabilir, derin analizlerle çevrenizi etkileyebilirsiniz. Ama Plüton'un gölgesi her zaman kontroldür. Bu nedenle bilgiyi paylaşırken manipülasyona kaçmamak, fikirlerinizi etik bir temelde sunmak çok önemli. Sevgili ikizler, Merkür'ün Oğlak transiti sizin için yüzeyde değil, derinde çalışıyor. Bu dönem finansal dönüşüm, psikolojik farkındalık ve zihinsel derinleşme süreçlerini getiriyor. Neptün'ün sesini disiplinle dağıtırsanız, Jüpiter'in abartısını sağduyuyla dengelerseniz, Mars'ın öfkesini stratejiyle dönüştürürseniz, Plüton'un gücünü etikle kullanırsanız, bu transit size büyük bir zihinsel olgunluk kazandıracak. Ocak ayının sonunda artık yalnızca bilgiyle değil, sezgiyle de düşünmeye başlayacaksınız ve bu sizi 2026 boyunca çok daha etkileyici, kararlı ve güvenilir bir zihinsel profile taşıyacak. Bu dönemde siz yüzeyin altına inmeyi, hakikati bulmayı ve bilginin özüne inmeyi istiyorsunuz. Merkür Oğlak'ta size şu mesajı getiriyor: sözlerini yapılandır, düşüncelerini derinleştir, çünkü sessiz bir strateji en güçlü hamledir. Mutlu, umutlu, huzurlu ve verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba yengeçler, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, gökyüzü gündemimizde Merkür'ün Oğlak transiti var. 2026'nın ilk haftasıyla birlikte gökyüzü size çok net bir mesaj getiriyor. Artık zihinsel odak ben değil, biz alanına geçiyor. Merkür'ün Oğlak Burcu'na geçişi sizin 7. evinizi, yani ilişkiler, evlilik, iş ortaklıkları ve insanlarla kurulan birebir bağları temsil eden alanı harekete geçiriyor. Bu dönem boyunca iletişiminiz ciddi, planlı ve stratejik bir hale geliyor. Sözlerinizin ağırlığı artıyor. Sizin için artık konuşmak değil, sözün arkasında durmak önemli hale geliyor. Ve bu transit özellikle uzun vadeli bağların, anlaşmaların ve ortaklıkların geleceğini belirleyecek türden bir etki taşıyor. 2 Ocak'ta Merkür Oğlak Burcu'na geçtiğinde Neptün'le kare açıda olacak. Bu etki ilişkiler alanınızda bir tür bulanıklık yaratabilir. Karşınızdaki kişiyle iletişimde yanlış anlaşılmalar, duygusal karmaşalar veya gizli beklentiler gündeme gelebilir. Bu romantik ilişkilerde olduğu kadar iş ortaklıklarında da geçerlidir. Bir söz, bir niyet, bir plan net gibi görünse de altı tam dolu olmayabilir. Neptün kareleri genellikle idealize etme eğilimini tetikler, yani birini olduğundan farklı görebilirsiniz ya da biri size olduğundan farklı davranabilir. Bugünlerde netlik, açık iletişim ve somut planlar çok önemli. Herhangi bir ortaklık ya da ilişki kararı alacaksanız duygusal değil, mantıklı düşünün. Sözleşmeler, işbirlikleri veya tekliflerde mutlaka detayları kontrol edin. Ama eğer yaratıcı bir alanda çalışıyorsanız bu kare sezgisel ilhamı güçlendirecektir. Yani hayal kurun ama o hayali planla destekleyin. 7 ile 11 Ocak arasında Merkür ay düğümleriyle olumlu açıda olacak. Bu güzel bir göksel geçiş. Çünkü sizi kadersel bağlantılara, geçmişle yüzleşmeye ve doğru insanlarla buluşturmaya yönlendirecek. Geçmişte kopan bir ilişki, yarım kalmış bir diyalog, ertelenmiş bir işbirliği şimdi yeniden gündeme gelebilir ve bu sefer olaylar çok daha olgun bir zeminde konuşulabilir. Kuzey ay düğümü balıkta size kalbinle konuş diyor, ama Merkür Oğlak'ta bunu mantıkla yapılandır diyor. Yani duygusal dürüstlükle akılsal netlik birleştiğinde
ortaya güçlü bir denge çıkacak. Bugünlerde tanışacağınız kişiler ya da kuracağınız bağlar sıradan olmayabilir. Bir cümle, bir karşılaşma, bir konuşma sizi yaşamınızda yeni bir yönelim noktasına taşıyabilir. Ruhsal açıdan olgun bir bağlantının ilk sinyalleri atılabilir. 13 Ocak'ta Merkür Retro Jüpiter'le karşıtlık yapacak. Bu açı sizin için hem ilişkiler hem kişisel kararlar açısından önemli bir uyarı niteliğinde. Bir yandan kendinize güveniniz artıyor, ben haklıyım diyorsunuz. Ama diğer yandan karşınızdaki kişi ya da durum sizi aynalamaya başlıyor. Gerçekten haklı mısınız? Yoksa duygusal bir savunma içinde misiniz? Retro Jüpiter, geçmişte verdiğiniz bir kararı yeniden gözden geçirmenizi isteyebilir. Eski bir ilişki olabilir bu, yarım kalmış bir konuşma ya da ertelediğiniz bir iş ortaklığı yeniden karşınıza çıkabilir. Ama bu kez daha gerçekçi bir bakış açısıyla yaklaşmanız gerekiyor. Bu dönemde fazla iyimser ya da duygusal kararlar vermekten kaçının. Çünkü Jüpiter karşıtlıkları fazla umut, fazla iyi niyet ve fazla inanç etkisi taşır. Gerçekçi olun, somut adımlar atın. İlişkilerinizde dengede kalmak her şeyden daha kıymetli olacak. 18 Ocak'ta Merkür Mars'la kavuşacak. Bu ilişkiler evinizde bir ateş topu gibi bir enerji yaratacak. Sözleriniz net, tavırlarınız kararlı ama aynı zamanda sertleşmeye de çok açık. Bu dönemde bir şeyleri masaya yatırma, konuşma, yüzleşme ihtiyacı duyabilirsiniz. Bir süredir biriktirdiğiniz rahatsızlıkları dile getirmek isteyebilirsiniz. Ancak dikkat edin, Mars agresyonu, Merkür de kelimeleri yönetir. Bu birleşim dil keskinliği getirebilir. Eğer öfkeyle konuşursanız ilişkilerde kalıcı kırılmalar olabilir. Ama eğer bilinçli bir biçimde sakin ama kararlı bir tonla ifade ederseniz bu transit iletişimde temizlik anlamına gelir. Gerçekleri konuşmak, yanlış anlaşılmaları temizlemek, ortaklığı güçlendirmek için ideal bir zamandır. Ayrıca iş görüşmeleri, anlaşmalar, imzalar, stratejik müzakereler açısından da etkili bir dönemdir. Net olun ama diplomatik davranın. Bu enerjiyle bir konuda söz sahibi olabilirsiniz. Ve 21 Ocak'ta Merkür Oğlak Burcu'ndan çıkacak ve Kova Burcu'na geçecek. Ardından da Plüto ile kavuşacak. Bu kavuşum sizin 8. evinizi, yani maddi paylaşım, ortak kazançlar, duygusal derinlik ve dönüşüm alanını aktive ediyor. Bu enerji güçlüdür. Çünkü Plüto zihnin derin katmanlarını açar. Bir ilişki, bir finansal konu ya da bir kriz üzerinden büyük bir farkındalık yaşayabilirsiniz. Bir konuşma her şeyi değiştirebilir. Bu dönem yüzeyde değil, derinde düşünme zamanıdır. Bir ortaklığın gerçek dinamiklerini anlamak, ilişkide güç oyunlarını fark etmek, kendi zihinsel sınırlarınızı görmek için fırsattır. Aynı zamanda finansal anlamda da büyük bir farkındalık dönemi, borç, kredi, yatırım veya miras gibi konularla ilgili önemli bilgiler öğrenebilirsiniz, stratejik kararlar alabilirsiniz. Ancak Plüto etkisi manipülasyona açıktır. Bu nedenle kimseye aşırı güvenmeyin, her şeyi 2 kere kontrol edin. Sevgili yengeçler, Merkür'ün Oğlak transiti sizin için ilişkilerde gerçeklerle yüzleşme dönemi. Artık duygusal romantizm değil, somut zemin önem kazanıyor. Kim sizinle aynı yolda, kim değil, bunu net biçimde göreceksiniz. Neptün sizi ideallerle sınarken Mars sizi dürüstlüğe çağırıyor. Jüpiter geçmişle hesaplaşmayı, Plüto ise dönüşümü getiriyor. Bu dönemi doğru yönetirseniz 2026'nın geri kalanında çok daha sağlam, net ve güçlü ilişkiler kuracaksınız. Bu hem özel hem profesyonel alanda size istikrar kazandıran bir geçiştir. Merkür Oğlak Burcu'nda size şunu fısıldıyor: gerçek sevgi net iletişimden doğar. Konuşun ama ölçülü konuşun, anlatın ama stratejik olun ve unutmayın, bazen sessizlik bile söylenmiş en güçlü söz de olabilir. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba aslanlar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Merkür'ün Oğlak transiti var.
Sevgili aslanlar, 2026'ya girdiğimiz bu günlerde gökyüzü size net bir yön gösteriyor. Artık disiplinli zihin zamanı. Merkür Oğlak Burcu'nda 6. evinizde iş, görev, sağlık, günlük, düzen ve üretkenlik alanlarınızı harekete geçirecek. Bu geçişle birlikte zihniniz detaylara odaklanıyor. İşinizde daha planlı, sistematik ve sorumluluk sahibi bir hale geliyorsunuz. Ama bu aynı zamanda düşünce yoğunluğu, zihinsel yorgunluk ve zaman zaman strese açık bir dönem anlamına da geliyor. Gökyüzü size şöyle diyor: zihnini organize et ama kalbini de unutma. 2 Ocak'ta Merkür Oğlak Burcu'na geçtiğinde Neptün'le kare açıda olacak. Bu özellikle iş hayatınızda, projelerde veya finansal detaylarda bulanıklık yaratabilir. Bir iş anlaşması, proje veya iş arkadaşınızla iletişimde karışıklık yaşanabilir. Söylenenle kastedilen farklı olabilir. Neptün net olmayan sınırlarla hareket eder. Dolayısıyla dedikodulara, varsayımlara, eksik bilgiye dikkat edin. Bu etki altında yanlış yönlendirmeye açık olabilirsiniz. Bu yüzden sözleşmeler, anlaşmalar veya iş teklifleriyle ilgili konularda yazılı delil şart. Bir e-posta, bir mesaj, bir belge mutlaka kanıt bırakın. Ayrıca Neptün sağlık evinizi de etkileyebilir. Bu dönemde bedensel enerji düşebilir. Fiziksel değil, duygusal yorgunluk olabilir bu. Kendinize zaman ayırın, zihninizi dinlendirin. Yaratıcı yönü yüksek aslanlar içinse bu kare sezgisel ilham kaynağıdır. Hayal gücünüzü işinize aktardığınızda etkileyici fikirler üretebilirsiniz. 7 ile 11 Ocak arasında Merkür ay düğümleriyle uyumlu açıda olacak. Bu güçlü bir farkındalık dönemi, hem geçmiş deneyimlerinizi değerlendiriyor hem de geleceğe yönelik doğru yönlendirmeler alıyorsunuz. İş hayatınızda uzun süredir sizi oyalayan konular şimdi bir düzene oturabilir. Bir üst, bir ekip arkadaşı ya da bir müşteriyle yaptığınız konuşma kariyerinizin yönünü değiştirebilir. Bu adeta kadersel bir görev bilinci enerjisidir. Kuzey ay düğümü size diyor ki sezgine güven ama planını net kur. Başak Burcu'ndaki Güney ay düğümü ise şunu ekliyor: geçmişte öğrendiklerini şimdi sistemleştir. Yani sevgili aslanlar, 7-11 Ocak aralığı iş yaşamında bir dönüm noktası olabilir. Karmaşa yerine düzen kurmak, dağınıklık yerine netlik sağlamak sizi başarıya taşır. 13 Ocak'ta Merkür Retro Jüpiter'le karşıt açıda olacak. Bu bilinçaltı günlük yaşam ekseninde bir gerilim yaratabilir. Yani bir yandan iç dünyanız dur dinlen derken iş temposu hayır daha fazlasını yapmalısın diyebilir. Bu karşıtlık özellikle iş özel hayat dengesinde sınav getirebilir. Kendinizi fazla yükün altında hissedebilirsiniz. Retro Jüpiter geçmişte ertelediğiniz bir işi veya ihmal ettiğiniz bir konuyu yeniden önünüze de getirebilir. Bu dönemde her şeye yetişmeye çalışmak yerine önceliklerinizi belirleyin. Unutmayın, bazen hayır demek en büyük başarıdır. Ayrıca bu açı sağlık alanınızda etkileyebilir. Stres kaynaklı yorgunluk, sindirim veya uyku sorunları gündeme gelebilir. Merkür-Jüpiter karşıtlığı sizi bedensel farkındalığa da çağırıyor. Zihin beden dengesini korumak bu sürecin anahtarıdır. 18 Ocak'ta Merkür Mars'la kavuşacak Oğlak Burcu'nda. Sizin için güçlü bir zihinsel enerji patlaması bu. Motivasyonunuz, üretkenliğiniz ve planlama gücünüz zirveye taşıyacak. İş hayatınızda bir dönemi kapatıp yeni bir sayfa açmak isteyebilirsiniz. Bir projeyi tamamlayabilirsiniz, güçlü bir sunum yapabilirsiniz, yeni bir strateji geliştirebilirsiniz. Ancak dikkat edin, Mars'ın gölgesinde sabırsızlık vardır. Bir şeyi hemen sonuçlandırma arzusu gereksiz stres de yaratabilir. Bu enerjiyi doğru kullanırsanız Merkür-Mars kavuşumu size zihinsel liderlik getirir. Ekibinizde veya iş ortamınızda sözü dinlenen, karar verici bir konuma gelebilirsiniz. Ama dikkat edin, diliniz keskinleşmesin. Otoriteyle çatışmak yerine stratejiyle ilerleyin. Bu dönem zihinle savaş değil, zihinle zafer zamanı. 21 Ocak'ta Merkür Oğlak Burcu'ndan çıkacak ve Kova Burcu'na geçecek ve ardından Plüto ile kavuşacak. Bu enerji sizin 7. evinizi, yani ilişkiler ve ortaklıklar alanını tetikliyor.
Bu çok derin bir zihinsel farkındalık getirir. Bir ilişkinin, bir ortaklığın, hatta bir rakipliğin dinamiklerini çözebilirsiniz. Plüton'un enerjisi gizli güç dengelerini ortaya çıkarır. Bir konuşma, bir yüzleşme, bir anlaşma sizi köklü bir farkındalığa götürebilir. Bir ilişkinin yapısı değişebilir. Bazen bu bitiş, bazen yeniden doğuş anlamına gelir ama her iki durumda da zihinsel olgunluk kazanırsınız. Ayrıca bu transit iş ortaklıklarında stratejik düşünme yeteneğinizi güçlendirir. Kiminle ne zaman neyi konuşmanız gerektiğini içgüdüsel olarak bilirsiniz. Bilgi bu dönemde sizin en güçlü silahınız olacak. Sevgili aslanlar, Merkür'ün Oğlak transiti size zihinsel disiplin, planlama gücü ve profesyonel netlik kazandırıyor. Ama aynı zamanda içsel sezinizi dinlemeden yalnızca mantıkla ilerlerseniz de tükenme riski taşıyor. Bu süreç üretkenlik ile kendine özen arasındaki dengeyi kurmanız için geliyor. Neptün sizi karmaşaya çağırırken Oğlak enerjisi düzen kurmanızı istiyor. Mars size hız verirken Jüpiter biraz sakin ol diyor ve Plüton'un etkisiyle artık hiçbir şey yüzeyde kalamayacak. İş ortamında önemli kararlar, yeni düzenlemeler ve sağlıkla ilgili farkındalıklar bu dönemin temel teması. Kendinizi disiplinle yönettiğinizde 2026'nın en verimli dönemlerinden birini geçirebilirsiniz. Merkür Oğlak'ta size şunu söylüyor: gerçek başarı sabırla planlanmış zihinlerden doğar. Disiplini düşünün ama kalbinizden kopmayın. Çünkü zeka yön verir ama yüreğin ısısı başarıyı kalıcı kılar. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba Başaklar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Merkür'ün Oğlak transiti var. 2026'nın ilk haftasında sevgili Başaklar, gökyüzü sizin için son derece destekleyici bir şekilde açılıyor. Merkür, yani sizin yönetici gezegeniniz, Oğlak Burcu'na geçerek zihninizi yeniden yapılandırıyor. Planlarınızı kalıcı temellere oturtuyor. Ve bu transit sizin 5. evinizde, yani aşk, yaratıcılık, çocuklar, kendini ifade ve hayat neşesi alanında gerçekleşiyor. Bu dönem düşüncelerinizi somut bir yaratım gücüne dönüştürme zamanıdır. Hayattan keyif almanın yollarını yeniden tanımlayabilirsiniz. Kalbinizin gerçek sesini duymaya başlayabilirsiniz. Merkür Oğlak ciddiyet getirir ama aynı zamanda kalıcı mutluluk için sağlam bir zemin kurar. 2 Ocak'ta Merkür Oğlak Burcu'na geçtiğinde Neptün'le kare açıda olacak. Bu sizin için aşk ve ilişkiler alanınızı doğrudan etkileyecek. Bir yandan duygusal olarak yoğun, hatta romantik bir ruh hali içindesiniz. Ama diğer yandan olayları olduğundan farklı görme riski var. Bir ilişkinin gerçek dinamiklerini göremeyebilir, karşınızdaki kişiyi idealize edebilirsiniz. Neptün kalbi yumuşatır ama bazen aklı bulandırır. Bu yüzden bu dönemde hislerinizi sorgulayın. Bu gerçekten sizin hissettiğiniz şey mi, yoksa görmek istediğiniz şey mi? Eğer yaratıcı bir işiniz varsa bu kare sizin için ilham patlaması anlamına gelebilir. Sanat, müzik, tasarım, yazı gibi alanlarda büyük bir sezgisel güç açığa çıkar. Ama yine de planlamayı unutmayın. Hayal güzel ama Oğlak size diyor ki o hayali planla, hayata geçir. 7 ile 11 Ocak arasında Merkür ay düğümleriyle uyumlu açıda olacak. Bu sizin için kadersel üretkenlik anlamına geliyor. Bir projeye başlamak, yaratıcılığınızı paylaşmak, bir fikirle öne çıkmak için muazzam bir dönem. Kuzey ay düğümü size ruhun yönünü izle diyor. Merkür Oğlak'ta ama bu yönü somut hale getir diyor. Geçmiş deneyimleriniz bugünkü planlarınıza destek olur. Bir fikir, bir hobi veya bir aşk ilişkisi bu süreçte olgunlaşabilir. Eğer bir çocuk sahibiyseniz onlarla iletişiminizde de yeni bir farkındalık gelişebilir. Kelimeleriniz daha bilgeye, rehberce ve yapıcı olacaktır. Bu dönemde yaratıcı bir projenizi profesyonel bir çerçeveye taşıma şansınız çok yüksek. Bir yeteneğiniz varsa şimdi göstermekten çekinmeyin. 13 Ocak'ta Merkür Jüpiter'le karşıtlık yapacak. Bu hedefler ve toplumsal ilişkiler alanınızda bir genişleme ve gerçeklik çatışması yaratabilir.
Bir planı abartabilir, bir ilişkide fazlaca umut besleyebilirsiniz. Retro Jüpiter geçmişten gelen bir fırsatı yeniden karşınıza çıkarabilir. Ama dikkat edin, bu fırsat eskisi kadar parlak olmayabilir. Gerçekçi olun, şartlarınızı analiz edin. Eğer bir aşk ilişkisi içindeyseniz bu karşıtlık duygusal beklentilerle mantığın çatışması şeklinde çalışabilir. Partnerinizden büyük şeyler beklemek yerine kendi duygusal sorumluluğunuzu fark etmek çok daha olgun bir yaklaşım olur. Aynı şekilde yaratıcı projelerde abartıya kaçmayın, gerçek potansiyelinizi fark edin ama adımlarınızı ölçülü atın. 18 Ocak'ta Merkür Mars'la kavuşacak. Bu kavuşum sizin için yaratıcı patlama anlamına geliyor. İlham, fikir, kararlılık ve üretim gücü bir araya geliyor. Bir süredir aklınızda olan bir fikri hayata geçirme zamanı geldi. Yeni bir proje başlatılabilir, sahneye çıkılabilir, fikirlerinizi görünür kılabilirsiniz. Ama bu enerji aynı zamanda rekabeti de arttırır. Eğer bir ilişkide ya da işte ben haklıyım mücadelesine girerseniz tartışmalar doğabilir. Mars kelimelere sertlik katabilir. Bu yüzden konuşmalarınızda bilinçli olun, öfkeyle değil, netlikle hareket edin. Bu kavuşum doğru kullanıldığında sizi hem yaratıcı hem de lider konuma taşır. Kendinizi ifade edin ama stratejik bir zarafetle. 21 Ocak'ta Merkür Oğlak Burcu'ndan çıkıyor, Kova Burcu'na geçiyor ve ardından hemen Plüto ile kavuşuyor. Ve bu sizin 6. evinizde büyük bir zihinsel dönüşüm başlatıyor. İş düzeniniz, sağlık rutininiz veya çalışma koşullarınızla ilgili köklü değişiklikler gündeme gelebilir. Belki de artık eski sistemlerle ilerleyemeyeceğinizi fark edeceksiniz. Plüto dönüşüm ister, Merkür plan yapar. Birlikte çalıştıklarında bu dönem size zihinsel gücü yeniden kazandırır. Ayrıca bu transit sağlık farkındalığı da kazandırır. Zihinsel stresin bedene etkisini daha derinden hissedebilirsiniz. Düzenli uyku, dengeli beslenme, dijital detoks gibi adımlar atmak çok faydalı olacaktır. İş yaşamında ise stratejik iletişim devreye girer, bir ekip içinde daha fazla sorumluluk alabilir, fikirlerinize dikkat çekebilirsiniz ama Plüto burada kontrolü de sınar. Yani iletişimde manipülasyon veya güç savaşlarından uzak durun bu süreçte. Sevgili Başaklar, Merkür Oğlak'ta size hem üretkenlik hem de içsel olgunluk kazandırıyor. Bu transit sizi duygusal olarak daha dengeli, profesyonel olarak da sistematik bir hale getiriyor. Aşk, yaratıcılık ve üretkenlik alanında kalıcı bir düzen kurmak istiyorsanız bu dönem büyük bir fırsat. Neptün'ün bulanıklığını disiplinle temizlerseniz, Mars'ın ateşini stratejiyle yönlendirirseniz ve Plüton'un derinliğini farkındalıkla kullanırsanız 2026 sizin için çok güçlü bir başlangıç ayı olur. Merkür Oğlak'ta size şunu söylüyor: gerçek yaratıcılık sabırla şekillenen zekadan doğar. Hayalinizi planlayın, sözlerinizi eyleme dönüştürün. Çünkü bu dönem yalnızca üretmenin değil, yarattığınızla kalıcı bir iz bırakmanın da zamanı. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba teraziler, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Sevgili teraziler, gökyüzü gündemimizde Merkür'ün Oğlak transiti var. 2026'nın ilk haftasında gökyüzü sizi içsel dünyanızla yüzleştirecek güçlü bir enerjiyle karşılıyor. Merkür'ün Oğlak Burcu'na geçişi zihninizi, duygusal köklerinizi, aile ilişkilerinizi ve yaşamsal güvenlik alanınızı yeniden yapılandırıyor. Bu geçiş sizin 4. evinizde, yani ev, aile, iç huzuru ve geçmişle ilgili temalar üzerinde etkili olacak. Merkür Oğlak'ta mantığı ve stratejiyi duygusal alanlara taşıyacak. Sizler genellikle uyumu ve dengeyi korumaya çalışırken duygularınızı bastırabilirsiniz. Ama şimdi gökyüzü sizden şunu istiyor: duygularını düzenle ama görmezden gelme. 2 Ocak'ta Merkür Oğlak Burcu'na geçtiğinde Neptün'le kare açıda olacak. Bu günlük düzeninizde içsel huzurunuz arasında bir belirsizlik yaratabilir. Evde yapılması gereken işler, aileyle iletişim veya iş yaşam dengesi bir sis perdesine bürünebilir. Bazılarınız için bu, geçmişte bastırılmış duyguların yüzeye çıkması anlamına da gelebilir. Belki de evinizde bir değişiklik, taşınma ya da düzen kurma çabası vardır
ama yönünüzü tam belirleyemiyor olabilirsiniz. Neptün duygusal karmaşa yaratabilir ama aynı zamanda sezgisel farkındalığı da güçlendirir. Yani hislerinize kulak verin ama kararlarınızı sağlam verilerle destekleyin. Bu dönemde aile bireyleriyle iletişimde yanlış anlaşılmalar olabilir. Bu yüzden açık ve net konuşmaya özen gösterin. 7 ile 11 Ocak arasında Merkür ay düğümleriyle uyumlu açıda olacak. Bu sizin için geçmişle barışmak, içsel huzuru yeniden inşa etmek anlamına gelebilir. Bir süredir zihninizde dönen bir mesele, belki bir aile içi konu veya eski duygusal bir yük artık sağlıklı bir şekilde çözülebilir. Bu açıların diğer teması da ruh görevine hizmet eden düzen, yani günlük yaşamınızda yaptığınız işlerin aslında ruhsal olarak sizi nasıl dönüştürdüğünüzü fark edebilirsiniz. Evde yeni bir sistem kurmak, yaşam alanınızı sadeleştirmek veya bir aile büyüğüne destek olmak bu dönemde ön plana çıkabilir. Kader sizi içsel olarak daha dengeli bir yapıya yönlendiriyor ve Merkür burada adeta rehber bir el gibi zihninizi sadeleştiriyor. 13 Ocak'ta Merkür retro Jüpiter'le karşıtlık yapacak. Bu bir yanda aile sorumlulukları, diğer yanda toplumsal beklentiler getirebilir. İşinizle ilgili konularda büyük planlar yapabilirsiniz ama evdeki düzen buna ayak uyduramayabilir. Retro Jüpiter geçmişten gelen bir fırsatı ya da hatayı tekrar gündeme getirebilir. Örneğin eski bir iş planı, bir taşınma kararı ya da bir aile meselesi yeniden konuşulabilir. Ama Merkür Oğlak da burada size diyor ki gerçekçi ol. Önce temelleri sağlamlaştır. Bu dönemde aşırı idealizmden uzak durun. Ne kadar dengede kalırsanız o kadar kazançlı çıkarsınız. 18 Ocak'ta Merkür Mars'la kavuşacak. Duygusal olarak bir süredir bastırdığınız şeyleri ifade etme gücü bulabilirsiniz. Evinizde yenilik yapmak, geçmişte ertelediğiniz bir konuya kararlılıkla adım atmak için güçlü bir dönem. Ama dikkat edin, Mars burada öfkeyi de tetikleyebilir. Aile bireyleriyle fikir ayrılıkları yaşanabilir. Bu yüzden iletişiminizi sert değil, yapıcı bir tonda sürdürün. Pozitif anlamda ise bu kavuşum içsel gücünüzü eyleme dökme potansiyeli taşır. Bir zihinsel yeniden yapılanma yaşıyorsunuz. Bu yapı duygusal güvenliğinizi yeniden inşa edecek. Ve 21 Ocak'ta Merkür Oğlak Burcu'ndan çıkıyor, Kova Burcu'na geçiyor ve hemen ardından Plüto'yla da kavuşuyor. Bu gece sizin 5. evinizi, yani aşk, çocuklar, yaratıcılık ve kalp enerjisi alanını aydınlatıyor. Merkür burada artık duygusal alanlardan çıkıp üretim ve ifade alanına geçiyor. Bir fikrinizi duyurmak, bir sanatsal projenin içine girmek, hatta bir ilişkide derin bir konuşma yapmak için son derece güçlü bir zaman. Burada Plüto zihinsel dönüşüm getirir, kelimeleriniz daha güçlü, fikirleriniz daha etkili hale gelir, aşk hayatınızda derin bir yüzleşme, hatta dönüşüm yaşayabilirsiniz. Artık yüzeysel bağlantılardan ziyade ruhsal bağlar arıyorsunuz. Bu geçiş aynı zamanda zihinsel tutkunuzu da artırır. Kendinizi yaratıcı bir alanda göstermek isteyebilirsiniz. Özgün fikirlerinizle dikkat çekmek isteyeceksiniz ve gökyüzü sizi bu konuda destekliyor. Sevgili teraziler, Merkür Oğlak transiti sizin için içsel dengeyi yeniden kurma, ev kavramını hem fiziksel hem duygusal anlamda yeniden tanımlama süreci. Aile bağları, geçmiş konular, içsel huzur, tüm bunlar Ocak ayı boyunca zihinsel farkındalıkla yeniden şekillenecek. Eğer geçmişin ağırlığını bırakmaya hazırsanız, bu dönem sizin için yepyeni bir içsel güç yaratacak. Mars ve Plüton'un etkisiyle bu dönüşüm bazen sert olabilir ama sonunda çok sağlam, bilinçli bir siz doğacak. Merkür Oğlak size fısıldıyor. Gerçek denge önce içsel sessizlikte kurulur. Siz zaten denge burcusunuz. Bu transit sizi kalıcı bir huzura hazırlıyor. O yüzden şimdi zihninizi sadeleştirin, evinizi düzenleyin, kalbinizi dinleyin. Çünkü 2026 sizin için içsel olgunlaşmanın yılı. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba akrepler, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Merkür'ün Oğlak transiti var. Sevgili akrepler,
2026 yılının ilk haftasında gökyüzü zihinsel anlamda sizi son derece aktif, kararlı ve etkileyici bir döneme hazırlıyor. Merkür Oğlak Burcu'na geçiyor, 3. evinize yerleşiyor. Bu ev düşünce, iletişim, yakın çevre, eğitim, sözleşmeler ve kısa yolculuklarla ilgilidir. Merkür burada zihin gücünüzü keskinleştirir, kelimeleriniz daha net, düşünceleriniz daha stratejik hale gelir. Oğlak enerjisi size yalnızca konuşmak değil, plan yapmak ve inşa etmek yeteneğini de verir. Bu dönem adeta zihinsel bir disiplin kampı gibi. Ama unutmayın, her Oğlak transiti önce ciddiyet ister. Bu yüzden fikirlerinizin altını doldurmanız, söylediklerinizin arkasında durmanız gerekecek. Artık sözünüzle sorumluluk alın diyor gökyüzü size. 2 Ocak'ta Merkür Oğlak Burcu'na geçtiğinde Neptün'de kare açıda olacak. Bu açı zihinsel netliği biraz bulanıklaştırabilir, yaratıcı düşünceleriniz çok güçlü olabilir ama aynı zamanda gerçeklerle hayaller karışabilir. Bu dönem özellikle yazı, iletişim, sosyal medya veya eğitim alanlarında dikkatli olmanız gereken bir dönem. Neptün burada size ilham verir ama aynı zamanda kafa karışıklığı da yaratabilir. Bir şeyleri fazla idealize etmek yanlış anlaşılmalara yol açabilir. Eğer bir konuda konuşmanız, paylaşmanız veya yazmanız gerekiyorsa önce bilgileri doğrulayın ama aynı zamanda bu enerji yaratıcı projelerde harika bir sezgi gücü de verir. Hayal gücünüz çok zengin. Yalnızca onu sağlam bir temele oturtmanız gerekiyor. 7 ile 11 Ocak arasında Merkür ay düğümleriyle olumlu açıda olacak. Bu geçmişte kurduğunuz ilişkilerin ya da fikirlerin şimdi kaderle uyumlu bir şekilde sonuç vermesine neden olabilir. Eski bir dostla tekrar iletişime geçebilir ya da uzun zamandır üzerinde düşündüğünüz bir planı nihayet somut hale getirebilirsiniz. Bu aynı zamanda bilgi alışverişi açısından da çok güçlü bir dönemdir. Bir şey öğretmek, yazmak, konuşmak veya topluluk önünde kendinizi ifade etmek istiyorsanız gökyüzü tam anlamıyla sizi destekliyor. Bu açıların enerjisi şunu söylüyor: geçmişteki bilgi geleceğin anahtarıdır. Yani şimdi geçmişte öğrendiklerinizi sistematik bir şekilde geleceğe taşıma zamanı. 13 Ocak'ta Merkür Retro Jüpiter'le karşıtlık yapacak. Bu bir anlaşma, belge veya karar konusunda fazla iyimser davranmanıza neden olabilir. Retro Jüpiter, geçmişteki bir konunun tekrar gündeme gelmesine de neden olabilir. Örneğin eski bir eğitim planı, bir seyahat ya da bir anlaşma yeniden gündeme gelebilir. Ancak bu kez detaylara çok dikkat etmelisiniz. Merkür Oğlak'ta burada size diyor ki gerçek bilgi sabırla sınanır. Bu dönem aynı zamanda ilişkilerde de yanlış anlaşılmaları tetikleyebilir, bir sözü fazla büyütebilir, bir konuyu yanlış yorumlayabilirsiniz. Bu yüzden özellikle partnerinizle, kardeşlerinizle ya da yakın çevrenizle iletişimde dikkatli olun. 18 Ocak'ta Merkür Mars'la kavuşacak. Kendinizi güçlü bir şekilde ifade etmek isteyeceksiniz. Zihinsel hızınız artacak. Ayrıca söylemlerinize de sert bir ton katılabilir. Ama bazen kelimeler kılıç kadar keskin de olabilir. Bu dönemde tartışmalardan uzak durmaya çalışın. Özellikle kardeşler, akrabalar ya da iş ortaklarıyla. Ama doğru kullanıldığında bu enerji inanılmaz bir odak da sağlar. Bir fikri hayata geçirmek, bir projeyi başlatmak veya zihinsel olarak uzun süredir planladığınız bir konuda adım atmak için mükemmel bir zamandır. Zihniniz keskin, sözleriniz kararlı, niyetiniz net. Bu dönemi stratejik planlar yapmak için kullanın. Çünkü Merkür-Mars kavuşumu akıl-eylem dengesini mükemmel biçimde sağlar. Ve 21 Ocak'ta Merkür Oğlak Burcu'ndan çıkacak, Kova Burcu'na geçecek ve Plüto ile kavuşacak. Bu kavuşum sizin 4. evinizde, aile, kökler ve içsel güvenlik alanınızda gerçekleşiyor. Bu dönemde zihinsel bir yeniden yapılanma başlıyor. Evle ilgili konularda, aile ilişkilerinde veya geçmişle ilgili farkındalıkta büyük bir dönüşüm yaşayabilirsiniz. Bir konunun aslını öğrenebilirsiniz. Geçmişte üzeri örtülmüş bir meseleyi çözebilirsiniz. Plüto burada size büyük bir içsel güç kazandırır. Zihinsel olarak da çok derin düşünebilirsiniz. Bir durumu kökten değiştirebilecek kararlar alabilirsiniz. Bu bazen sert bir farkındalıkla gelir
ama sonunda sizi özgürleştirir. Artık düşünceleriniz yüzeyde kalmayacak, her kelimeniz, her kararınız derin bir bilinçle şekillenecek. Sevgili akrepler, Merkür'ün Oğlak transiti sizin için mantıklı iletişimin, stratejik düşüncenin ve zihinsel dayanıklılığın zamanıdır. Zihniniz güçlü, fikirleriniz keskin, kelimeleriniz etkili olacak ama gökyüzü size bir uyarı da yapıyor. Sözcük büyü gibidir, dikkatli kullan diyor. Bu dönem yazmak, konuşmak, öğretmek, bir fikri büyütmek veya bir planı hayata geçirmek için olağanüstü verimli. Ama aynı zamanda öfke ve sabırsızlık testlerinden de geçebilirsiniz. Sözlerinizi eyleme, fikirlerinizi stratejiye dönüştürürseniz 2026'nın ilk ayı sizin için zihinsel anlamda bir başlangıç kapısı haline gelir. Merkür Oğlak Burcu'ndan size şöyle söylüyor, sözlerini taşa kazır gibi söyle. Çünkü bu dönemde konuşmalarınız yalnızca çevrenizi değil, geleceğinizi de şekillendirecek. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba yaylar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Merkür'ün Oğlak transiti var. Sevgili yaylar, 2026 yılına güçlü, kararlı ve planlı bir enerjiyle giriş yapıyorsunuz. Merkür'ün Oğlak Burcu'na geçişi sizin ikinci evinizde, yani para, değer, özgüven ve kaynaklar alanında gerçekleşiyor. Merkür burada düşüncelerinizi somut sonuçlara yönlendirecek. Artık hayal etmekten çok nasıl gerçekleştireceğinizi düşünme zamanı. Finansal konular, gelir planlaması, yatırımlar ve harcamalarla ilgili önemli farkındalıklar kazanabilirsiniz. Oğlak enerjisi size burada disiplin, Merkür ise strateji kazandırıyor. Kısacası bu dönem zihinsel emeğinizin maddi karşılığını alma dönemidir. Ama bunun için plan, sabır ve kararlılık şart. 2 Ocak'ta Merkür Oğlak Burcu'na geçtiğinde Neptün'e kare açıda olacak. Bu etki ev, aile ve finansal konularda geçici bir karmaşa yaratabilir. Bir ödeme, bir taşınma ya da bir bütçe planı konusunda kararsızlık hissedebilirsiniz. Neptün burada sis perdesi yaratır ama bu sisin içinde sezgisel bir yönlendirme de vardır. Parasal konularda hissettiğiniz şeylere dikkat edin ama gerçek verileri de göz ardı etmeyin. Bu dönemde duygusal harcamalar yapmaya eğilimli olabilirsiniz ya da bir konuda fazla iyimser davranabilirsiniz. Bu nedenle Merkür Oğlak size diyor ki gerçek değerlere odaklan, duygusal olanlara değil. Ayrıca aile içi konularda iletişimler karışabilir. Yanlış anlamalara, duygusal manipülasyonlara dikkat edin. Bir konuyu çözmek istiyorsanız sakin olun ve net konuşun. 7 ile 11 Ocak arasında Merkür ay düğümleriyle uyumlu açılar içinde olacak. Kariyer ve yaşam yönü alanınızı doğrudan etkiliyor bu açılar. Kader sizi iş hayatınızda veya kişisel hedeflerinizde yeni bir düzene çağırıyor. Bir süredir zihninizde olgunlaşan bir fikir şimdi somut bir biçim kazanmaya başlayabilir. Merkür burada düşüncelerinizi organize ediyor. Oğlaksa bu düşünceleri eyleme döküyor. Geçmiş deneyimleriniz profesyonel başarılarınıza zemin hazırlıyor. Bir zamanlar küçük sandığınız bir fikir şimdi ciddi bir profesyonel hale gelebilir. Bu dönem aynı zamanda finansal kazançların kadersel bir destekle büyüme dönemidir. Ama Merkür size bir hatırlatma yapıyor burada. Gerçek başarı sabırla yazılmış planların sonucudur. 13 Ocak'ta Merkür retro Jüpiter'le karşıtlık yapacak. 2-8 ev aksınızda çalışıyor bu. Para, borç, yatırım ve paylaşılan kaynaklar alanında. Bu bir fırsat, bir teklif ya da geçmişten gelen bir finansal konuyu yeniden gündeme getirebilir. Retro Jüpiter burada geçmişteki bir hatayı düzeltme şansı veriyor. Ama aynı zamanda fazla güven ya da abartılı beklenti hatasına da sürükleyebilir. Yani bu dönemde yatırım kararlarınızı çok iyi analiz edin. Eğer bir anlaşma, miras, sigorta veya kredi konunuz varsa ince detaylara dikkat edin. Bu karşıtlık aynı zamanda değer kavramınızı da sorgulatır. Gerçekten neye değer veriyorsunuz? Paraya mı? Yoksa kendinize duyduğunuz güvene mi? Bu sorunun yanıtı Ocak ayının en önemli farkındalığı da olabilir. 18 Ocak'ta Merkür Mars'la kavuşacak. Maddi ve profesyonel hedefleriniz konusunda netleşmenizi sağlayabilir.
Kendinizi finansal konularda daha disiplinli ve odaklı hissedebilirsiniz. Mars burada kararlılık getirir, Merkür ise plan yapar. Yani kararlı bir strateji dönemi başlıyor. Ama dikkat edin, bu enerji bazen sabırsızlık veya gereksiz sertlik olarak da çalışabilir. Özellikle iş ilişkilerinde veya para konuşmalarında keskin ifadelerden kaçının. Doğru kullanıldığında bu kavuşum sizi üretken, güçlü ve sonuç odaklı bir konuma taşır. 21 Ocak'ta Merkür Oğlak Burcu'ndan artık çıkıyor, Kova Burcu'na geçiyor ve Plüto ile kavuşuyor. Bu kavuşum sizin 3. evinizde, yani iletişim, düşünce ve öğrenme ve yakın çevre alanlarında gerçekleşiyor. Artık düşünceleriniz daha derin, kelimeleriniz daha etkili. Bir konuşma, bir yazı, bir fikir ya da bir görüşme hayatınızda dönüştürücü rol oynayabilir. Plüto burada zihinsel bir yenilenme getiriyor. Siz artık yüzeysel düşüncelerden uzaklaşıp her şeyin özünü anlamak istiyorsunuz. Bu da sizi hem iletişimde hem de fikir üretiminde çok güçlü kılacak. Ayrıca bu geçiş yakın çevrenizdeki ilişkileri de kökten dönüştürebilir. Artık bazı insanlarla farklı seviyede iletişim kurabilirsiniz. Daha derin, daha gerçek, daha samimi olabilir. Sevgili yaylar, Merkür Oğlak transiti size finansal netlik, zihinsel disiplin ve planlı hareket etme yeteneği kazandırıyor. Bu dönem hayal değil, plan zamanı. Parasal konularda sağlam temeller atabilir, kendinize olan güveninizi yeniden inşa edebilirsiniz. Ama gökyüzü size şunu hatırlatıyor: gerçek güven yalnızca parayla değil, kendine inançla kurulur. Mars'ın gücüyle düşünceleriniz eyleme dönüşecek, Plüton'un etkisiyle zihniniz kökten değişecek. Ve Ocak 2026 sizin için akıl gücüyle maddi başarıyı birleşme dönemi olacak. Şimdi zihinle gerçeği buluşturun ve hedeflerinizi sabırla adım adım inşa edin. Çünkü bu dönem yalnızca para değil, kalıcı istikrar yaratmanın da zamanı. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba Oğlaklar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Merkür'ün Oğlak transiti var. Merkür sizin burcunuzda. Sevgili Oğlaklar, bu gökyüzü size diyor ki zihnini yeniden yapılandır, planlarını kristalleştir. Merkür'ün sizin burcunuza geçişi adeta zihinle bedenin, fikirle hedefin aynı hizaya gelmesi anlamına geliyor. Artık düşünceleriniz daha net, kararlarınız daha somut ve hedefleriniz daha uygulanabilir olacak. Bu geçiş sizin için kişisel bir yeniden doğuş gibidir. Zihinsel olarak olgunlaşmak, kendinizi ifade ederken güvenle konuşmak ve geleceği planlamak için son derece güçlü bir dönemdesiniz. 2 Ocak'ta Merkür Oğlak Burcu'na, yani sizin burcunuza geçtiğinde Neptün'le de kare açıda olacak. Bu açı iletişimde ve algıda geçici bir bulanıklık yaratabilir. Yakın çevrenizde olan diyaloglarda kardeşlerle veya iş arkadaşlarıyla yanlış anlaşılmalara açık olabilirsiniz. Neptün burada sezgisel bir ses getirir ama Merkür Oğlak gerçeği ister. Bu ikisi birleştiğinde bir şeyin olduğundan farklı algılama eğilimi doğabilir. Eğer önemli bir karar verecekseniz bu süreçte ilk günlerin geçmesini bekleyin, siz daha asın, yönünüzü öyle belirleyin. Bu etki aynı zamanda iç dünyanızda bir bulanıklık da yaratabilir. Gerçekten ne istiyorum sorusu bu dönemde zihninin merkezinde yer alabilir. Ama unutmayın, Neptün sizi yanıltmak için değil, duygularınızla yüzleştirmek için gelir. Bu yüzden sezgilerinizi küçümsemeyin ama her hissi de gerçek sanmayın. 7 ile 11 Ocak arasında Merkür ay düğümleriyle uyumlu açıda olacak. Bu sizin için kadersel yön değişimleri anlamına geliyor. Uzun süredir zihninizde bir plan varsa şimdi onu netleştirme ve hayata geçirme zamanı. Özellikle eğitim, seyahat, yayıncılık veya iletişim alanlarında önemli konuşmalar, teklifler veya farkındalıklar doğabilir. Geçmişte kazandığınız tecrübeler şimdi geleceğinizi inşa etmede büyük bir rehber olabilir. Kısacası geçmişten öğrenin, geleceğe bilinçle yürüyün. Bu dönemde bir konuşma, bir söz, hatta bir e-posta bile kaderinizin yönünü değiştirebilir. Sözleriniz etkili, fikirleriniz güçlü olacak. Bu yüzden ne söylediğinize dikkat edin. Çünkü bu kez evren sizi dinliyor olacak.
13 Ocak'ta Merkür Retro Jüpiter'le karşıtlık yapacak. Bu sizin 1-7 aksınızı dengelemeye çalışıyor. İlişkilerde, ortaklıklarda veya işbirliği yaptığınız kişilerle iletişimde gerginlikler yaratabilir. Kimi zaman siz fazla ciddi ve net davranırken karşınızdaki kişi fazla duygusal tepkiler verebilir. Retro Jüpiter geçmişten gelen bir ilişki ya da ortaklık konusunda gündeme taşıyabilir. Belki bir yanlış anlaşılmayı düzeltme fırsatı bulursunuz. Belki de bir net konuşma zamanı etkisi de olabilir. Bu karşıtlık büyüme isteğiyle sınırların çatışmasıdır. Siz sorumluluk almak isterseniz karşı taraf özgürlük ister. Bu yüzden bu etkiyi olgunlukla yönetmek önemli. Merkür size diyor ki gerçek iletişim karşı tarafı ikna etmek değil, anlamaktır. 18 Ocak'ta Merkür Mars'la kavuşacak. Artık düşünmüyorsunuz, uyguluyorsunuz. Hedeflerinize kararlılıkla ilerliyor. Sözlerinizi eyleme dönüştürüyorsunuz. Bu enerji sizi lider yapar ama aynı zamanda tartışmalara da açık hale getirebilir. Çünkü Merkür Mars kavuşumu benim dediğim olsun etkisidir. Bu enerjiyi en iyi şekilde kullanmanın yolu onu üretken alanlara yöneltmektir. Yeni bir proje başlatmak, yazmak, planlamak veya kişisel bir konuda inisiyatif almak için mükemmel bir dönem. Kendinizi net, güçlü ve ikna edici bir şekilde ifade edebilirsiniz. Ama unutmayın, güçlü kelimeler doğru yerde kullanılmazsa kırıcı olabilir. Ve 21 Ocak'ta Merkür burcunuzdan çıkıyor, Kova burcuna geçiyor, ikinci evinizi aktive ediyor. Burası da para, değer ve özgüven alanınız. Bu zihinsel dönüşümünüzün finansal düzlemde görünür hale geldiği bir zaman olacak. Artık kazançlarınızla ilgili farklı düşünüyorsunuz. Ne kadar kazanıyorum değil, ne kadar değer üretiyorum diye soruyorsunuz. Plüto burada zihinsel gücü para alanına taşır. Düşünceleriniz maddi sonuçlar doğurur. Bir fikir, bir plan ya da iş modeli önümüzdeki ayların temelini atabilir. Aynı zamanda kendi değerinizi fark etme ve bunu dış dünyaya yansıtma zamanı. Artık kimse sizin değerinizi belirleyemez. Siz belirliyorsunuz çünkü. Sevgili Oğlaklar, Merkür'ün burcunuzdaki transiti zihinsel olarak yeniden yapılanma, netlik ve otorite kazanma sürecidir. Artık düşünceleriniz, kararlı iletişiminiz, stratejik planlarınız ise uzun vadeli olacak. Bu dönem kendinizi ifade etme gücüyle liderlik etme zamanıdır ama Merkür size bir şeyi hatırlatır. Gerçek liderlik sözcüklerle değil, tutarlılıkla kurulur. Ocak ayı boyunca zihniniz keskinleşecek, Mars'la birleşen enerjinizle her türlü hedefin altına imzanızı atabileceksiniz. Plüton'un kovadaki etkisiyle artık düşünceleriniz geleceğe yön verecek kadar da güçlü olacak. Merkür Oğlak'ta diyor ki kelimelerini planla, fikirlerini eyleme dönüştür. Çünkü bu kez sadece düşünmüyorsunuz, gerçeği yeniden inşa ediyorsunuz. Mutlu, umutlu, huzurlu ve verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba kovalar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Merkür'ün Oğlak transiti var. Sevgili kovalar, yeni yıl sizin için sessiz ama derin bir başlangıç getiriyor. Merkür Oğlak burcunda sizin 12. evinizde, yani bilinçaltınız, sezgileriniz ve iç dünyanızı hareketlendiriyor. Bu dönem dış dünyaya değil, iç sesinize kulak verme zamanıdır. Merkür burada içsel bir detoks sürecine çağırıyor. Zihniniz geçmiş yılların yorgunluklarını temizlemek, görünmeyen bağlantıları anlamak ve perde arkasındaki dinamikleri fark etmek istiyor. Açıkçası bu dönem bir zihinsel inziva zamanı ama aynı zamanda ilhamın ve sezgisel farkındalığın da en güçlü olduğu süreçtir. 2 Ocak'ta Merkür Oğlak Burcu'na geçtiğinde Neptün'le de kare açıda olacak. Bu açı finansal konularda veya özdeğer alanında kafa karışıklığı yaratabilir. Bir yandan sezgileriniz size şunu yap derken mantığınız dur emin ol der. Neptün'ün bu etkisi özellikle gizli endişeleri veya bilinçaltı korkularını yüzeye çıkarır. Kendinizi kaybolmuş ya da motive olamıyormuş gibi hissedebilirsiniz ama bu bir kriz değil, bir uyanıştır.
Zihniniz sizi artık bastırılmış duygularla yüzleştirmek istiyor. Bu dönemde geçmişten gelen düşünceler, eski pişmanlıklar ya da tam olarak açıklayamadığınız hisler yeniden gündeme gelebilir. Merkür burada size diyor ki zihnini sustur, sezgini dinle. Çünkü bu kare açı görünmeyen bir hakikati fark etmenizi sağlayabilir. 7 ile 11 Ocak arasında Merkür ay düğümleriyle uyumlu açıda olacak. Bu etki size ruhsal bir farkındalık getiriyor. Kadersel bağlantılar, sezgisel konuşmalar, rüyalar veya içsel yönlendirmeler bu dönemde çok belirginleşebilir. Bir kelime, bir sembol ya da bir tesadüf gibi görünen olay aslında size evrenin gönderdiği bir mesaj olabilir. Aynı zamanda geçmişte çözülmemiş bazı duygusal meseleleri anlamlandırmak ve zihinsel olarak kapanış yapmak için de mükemmel bir zaman. Bu açılar ruhsal farkındalıkla birlikte iç huzurunu da getirir. Bir süredir zihninizi meşgul eden bir konunun nedenini anlamaya başlayabilirsiniz. 13 Ocak'ta Merkür retro Jüpiter'le karşıtlık yapacak. 12-6 ev akslarında ruh, beden, zihin, gündelik yaşam dengesini çalıştırıyor burası. Kendinizi yorgun, dağınık ya da aşırı düşünceli hissedebilirsiniz. Belki bir konuda fazla sorumluluk alıyor ama duygusal olarak tükeniyorsunuzdur. Retro Jüpiter, geçmişte ihmal ettiğiniz bir sağlık ya da iş rutini konusunu yeniden önünüze getirebilir. Bu etki aynı zamanda ben neden bu kadar yük alıyorum sorusunu da gündeme getirir. Merkür burada size diyor ki kendini duymadan başkalarını dinleme. Günlük hayatınızı sadeleştirmek, bedeninizi dinlemek ve zihninizi dinlendirmek bu dönemde çok önemli. Aksi halde hem ruhsal hem fiziksel olarak gerginlik birikebilir. 18 Ocak'ta Merkür Mars'la kavuşacak. Bu sizin iş dünyanızda büyük bir zihinsel uyanış yaratıyor. Bir süredir bastırdığınız duygular, düşünceler veya öfke dışa vurabilir. Bu enerjiyi doğru kullandığınızda bu bir patlama değil, bir kurtuluş olur. Kendinizi çok net bir biçimde tanımaya başlıyorsunuz. Bu dönemde sezgileriniz çok güçlü ama aynı zamanda zihniniz eylem planı da istiyor. Yani ruhsal farkındalık somut kararlara dönüşecek. Meditasyon, yazı yazmak, terapi ya da sanatsal üretim bu dönemde çok verimli olur. Çünkü zihniniz derinleşiyor ama aynı zamanda sonuç almak istiyor. Ve 21 Ocak'ta da Merkür Kova burcunda geçecek, Oğlak burcundan çıkacak hemen sizin burcunuza ve burcunuzda bulunan Plüto ile de kavuşacak. Yani zihin, beden ve kimlik birleşiyor. Siz yeniden doğuyorsunuz. Merkür burada ben kimim sorusuna çok net bir yanıt getirebilir. Düşüncelerinizin gücünü fark edeceksiniz. Artık fikirlerinizi gizlemek değil, onları dünyaya sunmak istiyorsunuz. Plüto burada kelimelere güç verir. Söylediğiniz her şey yankı bulur. Bir konuşma, bir paylaşım, bir karar ya da bir açıklama başkaları üzerinde kalıcı bir etki yaratabilir. Bu sizin için zihinsel bir rönesans dönemidir. Yıllardır rastladığınız fikirler şimdi gerçeğe dönüşmeye hazır. Sevgili kovalar, Merkür'ün Oğlak transiti sizin için içsel arınma, farkındalık ve zihinsel hazırlık dönemi. Bu süreçte sessizlik en güçlü rehberiniz olacak. Zihninizi susturdukça sezgileriniz yükselecek. Ocak sonunda Merkür Kova burcuna geçerken o sezgiler artık sözcüklere ve kararlara dönüşecek. Bu dönem geçmişin sessizliğinde geleceği duymak dönemidir. Yani artık eski kalıpları bırakıyorsunuz, zihinsel olarak bambaşka bir sayfa açıyorsunuz. Merkür Oğlak'ta size diyor ki en güçlü fikirler sessizlikte doğar. İç sesinizi ciddiye alın çünkü Ocak 2026'da sizin ruhsal bilgelikle yeniden doğduğunuz bir zaman dilimi olacak. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba balıklar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Merkür'ün Oğlak transiti var. Sevgili balıklar, yeni yıl sizin için sosyal, üretken ve hedef odaklı bir başlangıç getiriyor. Merkür'ün Oğlak burcuna geçişi sizin 11. evinizde, yani arkadaşlıklar, topluluklar, hedefler ve gelecek planları alanında gerçekleşiyor. Bu geçiş zihninizi geleceğe odaklayacak,
Artık ne istiyorum değil, nasıl başarırım diye düşünüyorsunuz. Hayalleriniz somut bir plana dönüşmeye başlıyor. Yılın bu döneminde özellikle iş ve sosyal çevre bağlantılarınız çok önemli hale gelecek. 2 Ocak'ta Merkür Oğlak Burcu'na geçtiğinde Neptün'e kare açıda olacak. Bu zihinsel olarak karışık ama ilham dolu bir etki. Bir yanınız büyük hayaller kurarken diğer yanınız gerçekçi ol diyor. İşte bu kare o iki sesin çatışmasını anlatıyor. Bu dönemde özellikle arkadaşlık ilişkilerinde veya grup içi iletişimlerde yanlış anlaşılmalara açık olabilirsiniz. Bir söz, bir mesaj ya da bir davranış kolayca farklı algılanabilir. Bu nedenle acele kararlar vermeyin. Ayrıca bu açı size bir uyarı da taşır. Hayallerinizi küçümsemeyin ama onları planla destekleyin. Çünkü Neptün ilham verir, Merkür ise somut hale getirir ve siz bu dengeyi kurduğunuzda hayal ettiğiniz gerçek dönüşmeye başlar. 7 ile 11 Ocak arasında Merkür ay düğümleriyle kare açıda olacak. Bu ilişkilerde ve hedeflerinizde kaderin elini hissettiren bir dönem. Uzun süredir düşündüğünüz bir proje ya da geleceğe dair bir plan şimdi somut bir gelişmeye dönüşebilir. Ayrıca sosyal çevrenizden gelen bir destek kariyerinizde önemli bir fırsata kapı da aralayabilir. Geçmişte yaşadığınız bazı deneyimler şimdi yönünüzü belirlemenize yardımcı oluyor. Kısacası bu dönem size diyor ki geçmişi referans al ama geleceğe adım atmaktan korkma. Merkür burada iletişim kanallarını açıyor, insanlarla fikir alışverişi yapmak sizi güçlendiriyor. Yeni dostluklar, işbirlikleri veya grup çalışmaları önümüzdeki ayların temelini oluşturabilir. 13 Ocak'ta Merkür retro Jüpiter'le karşı taşıda olacak. Sizin 11-5 ev ekseninizi çalıştıracak hayaller, yaratıcılık, sosyal çevre ve aşk dengesi. Bir yandan daha fazla görünmek, paylaşmak, büyümek istersiniz ama diğer yandan duygusal güvenlik ararsınız. İşte bu karşıtlık akıl mı kalp mi sorusunu gündeme getirir. Belki bir arkadaşlık ile duygusal bir bağ arasında çizgi karışabilir. Ya da bir projede fazla iyimser davranıp detayları gözden kaçırabilirsiniz. Retro Jüpiter geçmişteki bir fırsatı veya kişiyi yeniden karşınıza çıkarabilir. Bu etki altında hayal gücünüz çok güçlüdür ama biraz fazla da genişleyebilir. Merkür size diyor ki büyümeden önce temelleri bir kontrol et. Bu birkaç gün özellikle duygusal kararlar için hiç uygun değil ama uzun vadeli düşünmek, planları revize etmek ve gerçekleri görmek içinse harika. 18 Ocak'ta Merkür Mars'la kavuşacak. Bu kavuşum sizin sosyal çevrenizde güçlü bir ivme yaratır. Bir fikir, bir konuşma, bir proje şimdi harekete geçiyor. Merkür burada stratejik düşünür, Mars ise eyleme geçer. Bu da sizi hem zihinsel hem sosyal anlamda lider pozisyonuna taşır. Arkadaşlık ilişkilerinde, topluluk içinde veya profesyonel çevrede net, kararlı ve etkileyici bir iletişim sergileyebilirsiniz. Ama dikkat edin, bu enerji bazen keskin sözler veya gereksiz rekabette yaratabilir. Sözleriniz güçlü ama etkisi kalıcı olacak. Bu yüzden ne söylediğinize dikkat edin çünkü yankısı büyük olur. Bu etki aynı zamanda hedeflerinize ulaşmak için cesaret verir. Artık ertelemiyorsunuz, planı uyguluyorsunuz. Ve 21 Ocak'ta Merkür Oğlak Burcu'ndan çıkacak, Kova Burcu'na geçecek ve Plüto ile kavuşacak. Bu kavuşum sizin 12. evinizde yani içsel dönüşüm, farkındalık ve sezgisel güç alanında gerçekleşiyor. Bu derin bir zihinsel farkındalık anı. Bir konuda artık anladım dediğiniz bir döneme giriyorsunuz. Kendinizle, geçmişte veya görünmeyen bir gerçekle yüzleşebilirsiniz. Plüto burada zihinsel dönüşüm getirir. Belki bir sırrı fark edeceksiniz. Belki bir bilinç kalıbını kıracaksınız. Ama kesin olan bir şey var. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu kavuşum aynı zamanda sezgilerinizi olağanüstü güçlendirir. Rüyalar, semboller, içsel yönlendirmeler çok belirgin hale gelir. Merkür burada diyor ki zihnini derinleştir çünkü orada geleceğin anahtarı gizli. Sevgili balıklar, Merkür Oğlak transiti sizin için geleceği planlama, hedefleri somutlaştırma
ve zihinsel netlik kazanma dönemidir. Bu süreçte sosyal çevrenizden gelen desteklerle hayallerinizi daha gerçek bir zemine oturtabilirsiniz. Ama unutmamanız gereken şey şu: her hayal sağlam bir planla birleştiğinde değer kazanır. Mars'ın enerjisiyle fikirlerinizi eyleme dönüştürürken Plüton'un etkisiyle zihinsel olarak dönüşeceksiniz. Bu ay hem kalabalıklar içinde var olmayı hem de yalnızlığın bilgelik tarafını öğreniyorsunuz. Merkür Oğlak'ta size diyor ki hayal kurmayı bırak ama plan yapmadan da ilerleme. Çünkü Ocak 2026 sizin için hayali gerçeğe dönüştürme zamanı olacak. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreçten geçmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın.